since I born like that. I am a really good witch. Coluran, torcacañan, fuera. Bu dükkanda gördüğünüz her şeyi büyü malzemesi olarak kullanıyorlar. Cutiram, coluran, toda maldición, brujería. Şu gördüğünüz lama fetüsü, bu gerçek lama fetüsü bu arada. Ahí quédate. En büyük kurban insan. Para que nunca te vaya mal. Porque a la Pachamama le gusta. Pachamama likes men. When you go Turkey, if you like some food, you can do this. Que rico. This. In La Paz, no. In La Paz is like, so stupid. It's bad. What are you doing? What are you telling me that? Yeah, also we use for that, but mostly for delicious food. For example, you like something? Delicious, good. It's more expressions with bad words. Bad words, okay. But it's out of my control. If I like something, I do this. No hay un movimiento para rico. No, like something. Biz yemekleri beğendiğimizde böyle yapıyoruz ya. Burada da kötü bir anlamı varmış. Ben şu an La Paz'dayım. Bolivya'da kötü bir anlamı varmış bunun. Yani küfür gibi bir şeymiş. Ben yemekleri beğendiğimde böyle yaptığım için bana diyorlar ki sakın öyle yapma, seni diyorlar döverler. İlginç. İlginç. Demek ki bütün kültürlerde farklı anlamı olabiliyor. Ama biz lezzetli anlamından devam ediyoruz. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir. Şu an La Paz'dayım. Uzun bir yolculuk yapıp La Paz'a geldim. Sizleri arkadaşlarımla tanıştırmak istiyorum. Lashvi, Ana. Bugün beraber La Paz'ı gezeceğiz. Birkaç lezzet deneyeceğiz. Şimdi hatta bir tanesine gidiyoruz. Benim favorim, La Paz'daki favorim. Oraya gidiyoruz. Oh pardon. Dayı korktu beni. Show them the hair of Anna. Si. Baksanıza Ana'nın saçlarına. Ayak bileğine kadar gidiyor ya. How many years? ¿Cuántos años? 22. 22. No cut? No cut. Okay, today cut. Desde Mesoticha. Hoy día quieres cortar. ¿Por qué tan largo? ¿Por qué te gusta? Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Daha doğrusu arkadaşlarım kahvaltılarını yaptılar. Sıra bende. Onlar salteña yedi. Ben de papa rellena yiyeceğim. Çok meşhur bir yer var. Orayı göstermek istiyorum sizlere. Hola, buenas. Una papa rellena, por favor. Gracias. Dostlar, papa rellena yemeye geldik. Burası Doña Emin'in yeri. Gracias. Şöyle papa rellena'yı göstereyim sizlere. Kocaman bir patates topçuğu düşünün. İçerisinde et var. Dışarısı haşlanmış patates. İsterseniz pirinçten de yapıyorlar ya da muzdan da yapıyorlar. Kızartılmış muzdan da yapıyorlar ama papa yani patates daha lezzetli. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü sos var. Doña Emi bu soslar sayesinde meşhur olmuş. Çok uzun süredir burada satış yapıyor. Ben de ilk La Paz'a geldiğimde kendisini zaten biliyordum. Çünkü Netflix'te belgeseli var. Şöyle fıstık sosunu dökelim. Fıstık sosuyla başlayalım. Kendisini belgeselden biliyordum. Hatta kendisiyle tanıştım. Bunun da bayağı hastası oldum o yüzden. Ne zaman La Paz'a gelsem gelip yiyorum. İçi bu şekilde etli. Şu soğanlı salata benim favorim. Böyle soslu soğan yapmış abla. Mükemmel bir lezzeti var. Arkadaşlarım da salteña yedi. Salteña'yı da böyle kalın hamurlu empanada gibi düşünebilirsiniz. Ucunu ısırıyorlar, içi sulu. Suyunu içiyorlar, biraz yiyorlar. Suyunu içiyorlar, biraz yiyorlar. O çok lezzetli. Arkadaşlarım onu yedi. Ondan birazcık görüntü aldım size göstermek için. Benim favorim papa olduğu için rellena. Buraya saklamak istedim kendime. Ana meydana yakın noktalarda böyle para bozdurabileceğiniz yerler var. Nakit bozdurabilirsiniz. ATM kullanmak isteyen bir sürü bankada var burada. ATM'de kullanabilir. Aha da kaldı yolun ortasında. Toplu taşımaları bu eski araçlarla ya da şu küçük minibüslerle sağlıyorlar. 1 bolivianos, 2 bolivianos fiyatlar. Burası La Paz'ın merkezi. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir kalabalık.
Trafiği bol, gürültüsü bol ama insanı yormayan bir şehir La Paz. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Yaklaşık 3700 metre rakımda. Eğer La Paz'a ve Bolivya'ya ilk defa geliyorsanız vücudunuzu dinlendirmeniz gerekiyor ki yüksek irtifa hastalığına yakalanmayın. La Paz'a ben mesela ilk geldiğimde 2 gün çok az hareket ettim. Genellikle dinlendim. Ne bileyim, çok ağır şeyler yemedim. Vücudumu yüksek rakıma alıştırdım. Çünkü çarpıyor insanı. Koka çiğneyebilirsiniz, koka çayı içebilirsiniz. Bunlar çözüm. Yüksek irtifaya iyi gelen şeyler. Bir sürü sokak satıcısı var. Yani Bolivya'nın temel geçim kaynaklarından biri diyebilirim. Sokak satıcıları için. İnsanlar genelde sokakta ekmeklerinin peşindeler. My significant... Cáncer sentimental, ya traduzca. Llorón. Aha. Nebuloso. Cloudy. Exagerado. Overwhelmed. You are so kind with everybody. Thank you. you. Like to be kind with the people. And we don't have to make two crimes because your crime is salado, salt. I understand. So you believe and understand this kind of zodiac. Sí, sí, sí. You try study so You work I with am a this? witch. You, brujas? Yes, they're really witch. Oh, I really? born on my feet. Yes. Really? Really, mira, witch. I have to work, mira, ya. Since I born like that. I am a really good witch. Okay. Yes, no. Okay. So you use this? See, this is herb against the bad things. Against the bad I things. will clean first the woman. I will clean with this one, with this one, with this one. Así. So you're gonna burn everything? Everything. I have to clean her. I Okay. have to do it. He hasn't passed a problem. He don't drink it too much. Boyfriend became unsure. Thank you so much for explanation. Lindo. It's very interesting. My name is Burak. Your name? Ay, qué lindo, como de los turcos. Sí, gracias. Burak. Mucho gusto. What is your name? Pilar. 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 Esa es mi piluca. Piluca. Yes. Mucho gusto. Mucho gusto, qué lindo tu amigo. Qué suerte, va todo para bien así, mirando hacia el Lilimán. Y para que se vaya algo malo con la mano izquierda así. Dice que el mago negro andino busca de Auyoko al sur. Teyze büyücüymüş. Yes, the black witch Andinian choose the, ¿cómo se dice zurdo? The left for help him, the black magic. Black magic. You don't do black magic. I do everything. You do everything. I am very good with black magic. Okay. Too. Yes, I have to do sometimes. Şimdi Bolivya'da şöyle bir kültür var. Burada bruhalar var. Büyücüler var. Yani bu kültüre inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum ama Bolivya'da çok yürekten inanıyorlar ve çok uzun yıllardır sıklıkla işleyen ritüel sistemleri var. Bu ciddi bir kültür Bolivya'da. Bunun şakasını yapmıyorlar yani. Bu dükkanda gördüğünüz her şeyi büyü malzemesi olarak kullanıyorlar. Ablanın dediği gibi iyi büyücüler var, kötü büyücüler var. Black magic falan dedi ya, kötü büyü yapanlar da var. Şimdi abla bu satın aldı buradan. Şimdi burada herbs yani bitkileri aldı. Burada başka şeyler var mesela. Ne almış başka? Farklı şeyler var. Bunları yakacak. Hatta 3 tane şey yakmış bile. Bak şöyle göstereyim sizlere. Şans için şu üçünü yaktı, tamam mı? Şimdi bunları şuraya aktaracaklar. Daha sonrasında o aldığı şeyleri içeride bu metalin üzerinde yakacak ve dua edecek. Pachamama'ya yani doğa anaya dua edecek. Doğa anaya inanış var burada. Bütün isteklerini doğa anadan istiyorlar. Bütün dileklerini ona sunuyorlar. Eğer o karşılarsa tekrardan ritüel yapıp bir teşekkür duası ediyorlar. Burada şu gördüğünüz lama fetüsü, bu gerçek lama fetüsü bu arada. Kurutuyorlar bunu ve satıyorlar. Bunun sebebi de Pachamama'ya adak adadıkları zaman en büyük kurban insan. Günümüzde bazı insanlar hala kurban adandığını, insanı kurban olarak adadıklarını söylüyorlar. Bazıları bunu çok kabul etmiyor ama kabul edenler var. İnsanın dışındaki en büyük adak lama ya da lama fetüsü. Bak burada mesela kurutmuşlar lamaları. Bunlar gerçek lamalar bu arada. Bunları satıyorlar. Bayağı da yüksek meblağlara satıyorlar. Daha sonrasında ritüellerde, yaktıkları şeylerde lamayı da kullanıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada gördüğünüz her şeyi Pachamama'ya
dua ederken ritüelde kullanabiliyorsunuz, yakabiliyorsunuz. Böyle bir kültür. Bunun dışında tabii kullanabileceğiniz başka şeyler de satıyorlar. Mesela koka şekeri satıyorlar, koka yaprağı satıyorlar. Bir sürü ilaç da satıyorlar. Sağlığınıza iyi gelebilecek şeyler de satıyorlar. Bakın mesela abla yakmaya başladı orada. Bak temizliyor kızcağızı. Şu an önümüzde büyü yapıyorlar. İnanabiliyor musunuz? 2024 yılındayız. Bolivya'nın La Paz şehrinin merkezindeyiz. Abla önümde büyü yapıyor. Söylediğine göre o ablayı temizliyor kötülüklerden ve aşk hayatını biraz canlandırıcı şeyler yapacağını da söyledi. Hani sevgili bulsun, eş bulsun diye. Şu an gözümüzün önünde bir büyü ritüeli gerçekleşiyor. Abla ne istediğini söyledi. Teyze de büyü yaparken bakın bir şeyler söyledi. Bir dua gibi bir şey etti. O şeyi, bitkiyi içerisine koydu. Milyu. Es poderoso. Se saca la enfermedad for taking out the bad. Bak kötü şeyleri çıkaracak o taşı şimdi ablanın bütün vücuduna sürüyor. Ve bir şeyler söylüyor. Sople 3 veces. De acuerdo al color se ve que tiene la salud. El color y todo. Ahora dame de tus papas sus fotos. Sarham, sarham, kutiram, kutiram, coluram, coluram, todo brujerío, enfermedad, pena, preocupación. Sople 3 veces. Este es el mil. Ahora tu mamá. Coluram, coluram, toda enfermedad que tenga tu mamá, nosotros la sacamos por medio de este mil. Sople 3 veces. Ahora, hay que hacer. Tatita Santiaguito, Pachamama, Kunturmamani, Jircas, Pacas, Mili, Guaraguarán, por medio de esta coa, yo espanto. Esmail, Esmail. Primero a tus papás. Tiram, tiram. Coluram, coluram. Torcacañan, torcacañan. Fuera, fuera. Todo lo malo gira. Todas las maldiciones, los brujeríos, las cosas. Azufre. Respire. A tus papás. Sarham, sarham. Kutiram, kutiram. Coluram, coluram. Toda maldición, brujería. Ahí quédate. Señor San Cipriano, quizás en ganado tuviera el daño del nombre de Cristo, Señor San Cipriano. Amén. Para que nunca te vaya mal. Le puedes llamar a tan lindo joven. Ya, Gracias. ya el otro. Arada beni de çıkarıyor abla. Ya te lo has curado. I clean myself. Ahora vamos a poner la Free cleaning. Ya te choqué, escoba. Beleşe getirdim ya büyüyü. Bien feliz el joven. Ya. Abla sevdi beni. Arada beni de temizliyor. Los turcos, amo las novelas turcas, amo a la nare, y ¿cómo se llama el hombre de la nare? De la novela Sanjar. Sancar. Los gatos cositos, ven, ven, ven. Puta, ven, 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 mamita, ven. Estás asustada, de chiquita te has asustado. ¿Dónde te has asustado? ¿Verdad, campana? Respira. Ya, ¿vos qué quieres que se desespere? Luego hablamos. Ya, a ver, ¿no tiene oración? A ver, léele. Ya ven llorando a mis pies, dile. Fuerte, dile. Her türlü büyü yapılır. Halı kilim travel büyü. Muchas gracias. Have a nice time in Bolivia. Muchas gracias. Chao, amigo. Chao, hasta luego. Dükkan duman altı. Ablaya birazcık yardım da ettim. Büyücü çırağı dolduk. Her türlü halı kilim travel büyü. Hediyelik eşya alabileceğiniz bir dükkan burası. Büyü yaptırabileceğiniz bir dükkan. Büyü malzemesi alabileceğiniz bir dükkan. Cinsel sorunlar mı yaşıyorsunuz? Ahanda ilacı burada. Prostatınız mı var? Ahanda ilacı burada. Sırtınız mı ağrıyor? Kıçınız mı? Beliniz mi ağrıyor? Ahanda ilacı burada. Canınız mate mi istiyor? Ahanda yerba burada. Her şey var. Yani her şeyi alabilirsiniz. Hediyelik eşya da satıyorlar. Süs eşyası da satıyorlar. Lama fetüsleri de var. Burası Büyücüler Caddesi dostlar. La Paz'da Calle de las Brujas olarak geçiyor. Yani Büyücüler Caddesi.
burada gördüğünüz dükkanların çoğu büyü yapıyor. Büyücüler var. Büyü malzemesi satıyor. Vesaire vesaire. Böyle bir sokak burası. Benim favori yerlerimden, favori sokaklarımdan bir tanesi La Paz'da. Video çekmek için izin almanız gerekiyor. Fotoğraf çekmek için izin almanız gerekiyor. Şansımıza abla çok cana yakın çıktı. Büyücü ablamız ritüeli çekmeme izin verdi. Bu çok nadir rastlanabilen bir şey Bolivya'da. Yani herhangi bir ritüel esnasında fotoğraf çekin, hatta yaklaşın, kızarlar. Çünkü çok önemsiyorlar söylediğim gibi. Bak amca da yapıyor büyü. Yani La Paz'da ve buranın yakınında bir şehir var, El Alto isminde. Orada büyücüleri görmeniz mümkün. Çok ilginç bir kültür açıkçası ya. Tünemişler. Pişt. Gel buraya. Gel seveyim seni. Do you know where is the elephant cemetery? I'm not sure, but probably this street. This street. This street because it's really dangerous. There? Yeah, probably there, the old one. Ah, the old building. Yeah, it's with painting on the wall. Uh-huh. Where is the witch? The people goes there and drink until they die because they have a lot of problems that they don't want to live anymore. And sometimes it's people who wants to die, and other people just give them money to die, and they are going to use their bodies to under the buildings. Ritual for we call Pachamama. Suyus. It's like a way to, if you want to build a really big building, you need a soul to protect and everything will be safe. So you need a body inside. So Porque a la Pachamama le gusta hombres, no tiene que Pachamama ser likes mujer. men, don't women, because Sangre de hombre. because blood, men blood, because Pachamama is woman, so Pachamama is jealous. Yes. Yeah, I don't know if you saw it in Potosí. Women don't get in because Pachamama is jealous. Arkadaşlarım şu karşımızdaki binanın fil mezarlığı olabileceğini söyledi. Nedir fil mezarlığı? Alkoliklerin ölene kadar içtiği yerlerin ismi. Bu binalar La Paz'da çok gizli. Herkes bilmiyor yerlerini. Polis bile karışmıyor bu mevzuya. Şöyle ki çok ciddi bir alkol problemi var Bolivya'da ve La Paz'da özellikle ve El Alto şehrinde. İnsanlar çok fazla alkol içiyor ve sokakta ölüyorlar. Şiddetli alkoller içiyorlar. 90 derece, 95, 96 derece alkol oranı olan şeyler içiyorlar ve sokakta ölüyorlar. Şimdi şöyle bir hikaye var. Fil mezarlığı dedikleri o binaların içerisine gidiyormuş alkolikler ve ölene kadar orada içiyorlarmış. Bir kovanın içerisinde 96 derece mi denir o alkol yüzdesi? O derecede bir içecek koyuyorlarmış alkolikler için ve ölene kadar içiyorlarmış onu. Zaten birkaç gün içerisinde ölüyorlarmış. Pisleyebilecekleri böyle bir kova da bırakıyorlarmış. Zaten bir iki böyle haber görmüştüm ben. İşte haberciler gidiyor, bulmuşlar bir iki tane fil mezarlığı, orayı çekmişler. Pislik içerisinde, leş gibi her yer. Orada ölen alkolikleri, bedenlerini Pachamama'ya feda ediyorlar. Şimdi burada Pachamama'ya dua ediyorlar, ritüel yapıyorlar ama bunun bir seviyesi var. Abla daha demin dükkanda yaptı ya, o en basit seviye. Bitki yakıyor, toz yakıyor, bir şeyler yakıyor. O en basit seviye. Bunun bir üstü lama kurban etmek, lama fetüsü gömmek yere ya da kesip direkt lamayı gömmek filan, bu tarz ritüeller var. Ama en üst seviyesi insan kurban etmek. Ama Pachamama arkadaşımın söylediği gibi bir kadın olduğu için, dişi olduğu için kıskanç. O yüzden dişi kabul etmiyor bedenine. Yani toprağı. Ne kabul ediyor? Erkek. Erkek kanı seviyor. O yüzden genelde erkekleri gömüyorlarmış. Mesela bak şurada eski bina var. Burası Büyücüler Caddesi ve arkadaki kurulan pazar. Buranın çevresinde daha meşhurmuş bu fil mezarlığı dediğimiz binalar. Her neyse, ne yapıyorlar bu alkolikleri? Öldüğü zaman adam bina mı yapacak? İşte işçilerinin ölmemesi için ya da o binanın hızlı bitmesi için, para getirmesi için, şans için, uğur için bedeni binanın temeline gömüyorlar. Böyle ritüeller var. Yani Bolivya hakikaten ilginç bir ülke bu konuda. Bazı alkoliklere para veriyorlarmış mesela. Hani ölünce senin bedenini kullanalım diye. Gidiyormuş fil mezarlığına. Ölene kadar içiyormuş orada. Öldükten sonra da bedeni alıp temele gömüyorlarmış. Aslında bu işe dönmüş burada. Yani şu an mesela pazarın içerisinde geziyoruz ama çevremizde bir sürü fil mezarlığı olabilir. Polisin bile "This right?" Arkadaşlarım muhtemelen diyor bak. Şurada bir kapı var mesela. Muhtemelen diyor burası fil mezarlığı olabilir. Çünkü camları şey yapıyorlarmış. Komple kapatıyorlarmış. Hiçbir şekilde görünmesin diye. Ya, polis bile karışmıyormuş bu sisteme. O yüzden
Çok garip bir olay. Ben ilk defa duydum bunu. Yani düşünsenize, normalde pazarda geziyorsunuz ama çevrenizdeki binalarda ölene kadar içen insanlar var. Hola, buenas. They know the client, so probably they have some elephant cemetery. Arkadaşlarım şeyi açıkladı şimdi. Şu an girdiğimiz bu cadde La Paz'ın en tehlikeli caddelerinden birisiymiş, özellikle akşamları. Bunun sebebi de alkolikler genelde bu bölgede takılıyormuş. O Elephant House dedim ya, film mezarları. Bu bölgede bulunduğu söyleniyor ve bunun dışında seks işçilerinin de çalıştığı yermiş burası. Hola, buenas. Soyulma ihtimali de yüksek yani. Şu an değil belki ama gece. Yağmur başladı. Şansımıza. Yani La Paz aslında düşündüğünüz kadar masum bir şehir değil dostlar. The guys are standing outside because they are looking for clients. Like the sex workers here. Okay. The guy who told you hi before it was for that and just say It's for that. Okay. He wanted to sell a woman for me. And sometimes Okay. she was working with some prostitution women who work on that, and she told me like sometimes some prostitutes know really good about the client, and they know the client doesn't have family, so they give him a lot of alcohol, and after that they just kill them. Oh, really? Sell the organs. Yeah. Wow. No, to the buildings. For buildings. Okay. Sulius. We call them sulius. Sulius. Okay. I understand. La Paz'ın başka bir yönünü görüyoruz şu an. İlk geldiğimde bunların hiçbirini bilmiyordum. O yüzden yerli arkadaşlar edinmek her zaman iyidir. Buraya sığındık, şimdi dolu yağmaya başladı. İnce ince dolu atıyor. Dolu bayağı hızlandı. Biz de ne yapalım dedik. Mercado'ya geldik. Bir şeyler atıştıralım. Öğle vakti oldu, karnımız acıktı. Burası tipik Mercado'lardan biraz farklı. Katlı otopark gibi düşünün burayı. Oo, mis gibi kokular gelmeye başladı. Burası bir tık daha kalabalık. Baksanıza, öyle tabirelere oturmuş öyle yiyorlar. Genelde 10 bolivianosu öğle yemekleri ya da 12 bolivianosu oluyor. O da işte 1 dolardan biraz fazla. 12 bolivianosu olunca 1,5 dolar gibi bir şey oluyor. 1,5 dolar diyelim biz. Dostlar, şöyle bir restorana geldik şimdi Mercado'nun içerisinde. Plato Paseño isminde bir yemek yiyeceğiz. Bakla var, kızartılmış peynir var, et var, çoklo yani mısır var. Başka ne var? Patates var bir de. La Pazlılara Paseño deniyormuş. O yüzden bu tabağın ismi de Plata Paseño, yani Paseño tabağı, La Pazların tabağı anlamında. Beyaz mısır. Peru'da da burada da çoklo diyorlar. Aşırı lezzetli. Aşırı lezzetli. Aquí en el juguito. No, in the middle. In the middle. Okay. With meat, juice. Traditional, like. Yes, dark. Ortadan ısırmanız gerekiyormuş. Gelenek buymuş. Ben de gittim uçtan ısırdım. No, ahorita. Si se prueba poquito a poquito, no va a sentir el sabor. Kızartılmış peynir. Savaş döneminde La Pazlılar bu tabağı yiyormuş ama etsiz. Et yokmuş. Gayet güzel bir tabak ama bayağı bol bir tabak. Aç olmanız lazım böyle bir tabağı bitirebilmeniz için. Biz çok aç değildik, o yüzden bir tane söyledik paylaşmak için. Ne kadar fiyatı? 20 bolivianos. Düz hesap 3 dolar. Burası La Paz'daki meşhur caddelerden bir tanesi. Sağlı sollu dükkanlar var ve caddenin ortasında seyyar satıcılar var. Buradan ben
tıraş makinesi almıştım. Bu tezgah olması lazım ya. Abla duruyordu. Ne kadar kullandım hatırlamıyorum. Uzun bir süre kullandım. Daha sonrasında bozuldu. Yenisini almak durumunda kaldım. Gracias. Dolmuştan inince ödüyorsunuz dostlar parayı. Şimdi biz şehrin farklı bir bölgesine geldik. La Paz'ı böyle bir kase gibi düşünebilirsiniz. Avucumun içi La Paz böyle etrafa yayılmış vaziyette. Kase gibi bir şehir. O yüzden bazen böyle aşağı iniyorsunuz, bazen tırmanıyorsunuz. Yokuş olan kısımları da var doğal olarak. 2 bolivianos verdik kişi başı. Dolmuşa bindik. Hırsız girmesin diye yaptıkları öneme baksanıza. Bolivya'da şöyle bir olay var. Hiç kimse evini tamamen bitirmiyor. Çünkü evini tamamen bitirdikten sonra mesela tuğlalar gözüküyor değil mi? Boyasa her tarafını düzgün bir şekilde atıyorum şu şekilde dizayn etse devlete ekstra vergi vermesi gerekiyormuş. Hani benim evim bitti bakın tamamı hazır. Ona göre devlet ekstra vergi alıyormuş. Ama şu an La Paz'da birçok ev yani bir manzara noktası bulursam gösteririm. La Paz'ın manzarasına baktığın zaman evlerin neredeyse %90-95'i kiremit. Bunun sebebi de insanlar yoksulluk sebebiyle bitirmiyorlar evlerini. Ekstra vergi vermemek için. Ama arkadaşım diyor ki bazılarının diyor 5 arabası var ama evi diyor kiremitten, sebebi de vergi vermemek için. Yani aslında parası var. Ama evini tamamlasa, çünkü tamamlamadığı vakit inşaat olarak gösteriyor devlete. Böyle bir açık var. Mesela karşımızda kocaman bir ev var. Ama onun arkasında mesela apartmanlar var. Çünkü burası biraz daha böyle kalburüstü insanların yaşadığı kısma doğru gidiyor. La Paz'da böyle aşağı doğru gittiğiniz zaman, şehirden aşağı doğru indiğiniz zaman. Ama kabloları görüyorsunuz. Şehrin her yerinde böyle. Zengin mahallesi falan fark etmiyor. Bahsettiğim buydu bakın. Hemen hemen evlerin hepsi kiremit ve inşaatı tamamlanmamış. Fark ettiyseniz sadece şurada apartmanlar var ve arkamızda buralarda apartmanlar var. Bunlar yeni yapılar. Ama görüyorsunuz değil mi bak komple kiremitten evler. Yani Google'a La Paz yazın, internetten fotoğraflarına bakın. Ne kadar eski bir yapısı olduğunu, ilginç bir yapısı olduğunu göreceksiniz. Çok güzel kokuyor ya. Renkleri de çok güzel. Çiçekçiler pazarına geldik yürüye yürüye. Toprak satıyorlar, çiçek satıyorlar, farklı bitkiler satıyorlar. Like my last name. Romero. Es igual que el Romero. Ha, plastik. No, no. It's not No plastik? No plastic. Hayda, plastik gibi duruyor ya. It looks like plastic, right? Yes. Oh, burada fena bir kalabalık var. Şamata'ya denk geldik. Bu arada La Paz'ı özel kılan şeylerden bir tanesi toplu taşımayı teleferikle sağlamaları. Yani otobüs var, dolmuş var vesaire ama toplu taşımanın bel kemiği teleferikler. Şehrin birçok yerine gidiyor teleferik. La Paz'ı özel kılan şeylerden biri de bu. Look this. This is a doctor and a police. If you want to, probably you have I don't know, a friend, a good friend, and she's wanted a boyfriend. You can give this one,
And it's not just a boyfriend. It's a handsome with police, with profession. He's a doctor, and you can watch them. This, for example, has car, has good luck, has their own house. So you need to give this to your best friend, and they are going to have a partner before. It must be a gift. Okay. You can buy it by yourself. Okay. And for you, we can give you a chicken, like chicken with kids probably. So it means that I'm gonna marry and have kids. I have 3 kids. So also you can choose 1 kid or 2 kids or 3 kids. All is count. Or probably you can have a chicken with gold. Ah, okay. So I'm gonna marry with rich girl. Just rich girl. Abi çok ilginç bir gelenek ya. Burada da kurbanın ağzına sigara koymuşlar. Şans. Alcancieta. Bu da sanırım şey, şans sigara koyunca daha da kuvvetlendiriyor. Aa, okay. Para da koyabiliyorsunuz, sigara da koyabiliyorsunuz. Bunun anlamı daha çok şansınızın olacağıymış. It's for good luck. If you want to have something like good work or I don't know, healthy something, you need to use a cigarette every Thursday and Friday. Ah, you have to burn. Yeah, you need to make them smoke. Ah, okay. Ah, you buy. What did you buy? What did you buy? Orada bir şey aldı, biz kaçırdık. Surprise. Gizliden bir şey döndürdüler orada. For good luck? Ah. To be real. It's going to be real. This is going to be real. When you put alcohol, it's going to be real. Because he's Ah. hacerle saumar también, eso también va a ser. she needs to do some ritual to be real. Like Ah, she's okay. giving us their ¿Cómo dices con fe? I understand. Everything is ritual in Bolivia. Ya. Muchas gracias. La intención que uno desea. Ah, muchas gracias. Burada da amca var. Amcanın üstünde her şey var. Para, ev, araba, her şey var. Se le puede hacer fumar, la boca está abierta. Ah, fumar Y también. ahí sí el cigarro puede entrar. Ay, me choca, yo creo. Çok ilginç ya. Bir sürü bir şey satıyorlar. İşte para, ev, bilmem ne. Maket evler falan var. Ne istiyorsan onu alıyorsun. This is the god of this part. Şey gibi, bizim şey gibi düşünün işte. Hıdrellez gibi düşünün. Completo también. Has everything. Ama bak burada bu çantanın içinde her şey var. Para, ev, araba, ne istiyorsanız var. Ya bizim Hıdrellez geleneğinin bir farklı versiyonu. Wallet too. It's ID, passport, credit Vay card. vay vay. Kredi kartları, pasaportlar, kimlik, para. Çok ilginç bir gelenek ya. Sugar, rice, everything. Everything. He is the god of this party. It's What? called Ekeko. Keko, Ekeko. ekeko. Aha. He's the god of this party. Burada bir ritüel gerçekleştirmişler. Bakın alkol var, para var, sigarayı yakmışlar. Bir sürü bir şey asmışlar. Burada bir ritüel gerçekleştirilmiş. Ah, le está poniendo ya. Okay, now it's correct, right? Yep. Okay, it's gonna be true. Yep. If it's not, I will come back and take God to Turkey. Oğlum gerçek olmazsa çizerim o tanrıyı. Before that, we say like, who does that? We're not going to do that. Yes. Do you want that? Yeah, me too. Abi insanoğlu çok garip ya. Ya böyle şeylere inanmıyoruz falan diyorlardı. Konuşuyorduk. Daha sonrasına baktım almışlar. Para atıyorlar oraya. İnsanoğlu garip. İnanıyor böyle şeylere. Tutunuyor yani, anladın mı? Yapacak bir şey yok. Hayatın gerçeği bu. İnsanlar çaresiz bir şekilde bazı şeylere tutunuyorlar. İster Tanrı deyin, ister başka bir şey deyin. Bir şey onları güçlü kılıyor. Zayıf oldukları anda tabii ki. Oh, burada da tamayes yapıyorlar. Mısır. Mısırdan yapıyorlar tamayes. Oldukça lezzetli. Geziye tatlı arası verdik dostlar. Şöyle bir restorana geldik.
Bolivya'nın yerel lezzetlerinden buñuelosu ve api'yi göstermek istiyorum sizlere. Bu siyah mısırdan yapılan bir içecek. Onun dışında buñuelos var önümüzde. Üzerine bildiğimiz pişi, üstüne bal döküyorlar. Bu şekilde yiyorlar. Arkadaşlarım empanada söyledi. Üstüne böyle pudra şekeri döküyor. Farklı bir api içiyor onlar. Siyah mısır ve beyaz mısırdan yapılan api içiyorlar. O karışık. Ben sadece siyah mısırdan yapılanı daha çok seviyorum. Gayet lezzetli bir içecek. Hafif ekşimsi, şekerli. Gayet güzel. Buñuelos da bildiğimiz pişi, üstüne bal döküp o şekilde yiyorlar. Afiyet olsun. Şehre geldiğim gün burada protesto vardı. Hatta ben Bolivya'ya ilk geldiğim zaman, La Paz'a ilk geldiğim zaman şu ileride bir yerde bir bakanlık var. Maden Bakanlığı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bolivya için madencilik bayağı önemli. Benim bu önceki Bolivya seyahatimin tamamını izlerseniz çok detaylı bilgilere sahip olursunuz. Çünkü bu videoda bayağı bir farklı gözle, yani bu videolarda bayağı bir farklı gözle görüyoruz Bolivya'yı. Bu video özelinde zaten Bolivya'nın bayağı bir karanlık yüzünü gördük. Yani hiç bilinmeyen yüzünü ben de arkadaşlarım sayesinde öğrendim. İzlerseniz önceki Bolivya seyahatimi daha farklı bilgilere sahip olursunuz. Ya ben burada çok protesto gördüm. Onu arkadaşıma sormak istedim. Burasıymış ana protesto yeri. Che Guevara'nın vurulduğu yeri ziyaret, öldürüldüğü yeri, infaz edildiği yeri ziyaret ettik. Ondan sonra ben Orura'ya geçecektim. Sonra fikrimi değiştirdim. Dedim ki direkt La Paz'a gideyim. İyi bir mantık yürütmüşüm. Çünkü devlet karayollarında çalışan devlet işçileri protesto düzenlediler ve bütün otobüsler bazı şehirlerin arasında durdu. Yani sefer yapamadılar kapalı olduğu için. Çalışan işçiler yolları kapattılar. Öyle olunca ne oldu? Ben de Cochabamba isimli bir şehirde sıkıştım kaldım. Şansa bir tane taksici abi bana şeyi söyledi. Birazcık pahalı bir fiyata seni dağ yollarından Orura'ya kadar götürürler. Oradan sen otobüse biner La Paz'a geçersin dedi. Ben de abinin dediğini takip ettim. Normalde mesela 30-40 Bolivianos'a gideceğim yolu 200 Bolivianos'a gittim. Ama iyi yapmışım çünkü hakikaten uzun süredir bu protestoyu düşünüyorlarmış. Ben Bolivya'dayken hayata geçirdiler. Halen de devam ediyor. Yani gelmeseydim sıkışıp kalacaktım Cochabamba ismindeki o şehirde. Hala otobüs bekliyor olacaktım yani. 5 gün sonra, 3-4 gün sonra o 200 pesoluk, 200 Bolivianosluk servise binip gelme şansım olacaktı. Yine aynı hesap olacaktı. Hatta oradan da kısa bir video çektim. Durumu anlatmak için. Videonun sonuna onu da koyarım. Başımı da belaya sokuyordum. Protestocular kamerayı gördüler. Böyle bir almaya falan çalıştılar. Böyle bir tatsızlık yaşadık. Sonra çözdük. Ablam bizim lavaşa benzer bir ekmek satıyor. Bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Hakikaten çok ilginç bir deneyim oldu bugünkü gördüklerim. Çünkü daha önceden bilmediğim şeyleri de öğrenme şansım oldu. Görmediğim şeyleri de görme şansım oldu. Hola, buenas. Sizlere de aktarma şansım oldu. Umarım ilginç bir video olmuştur sizin için de. Allah arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Keyifli ve güzel bir gün, ilginç bir gün geçirmemi sağladılar gerçekten. It's end of the video. You want to say something? You can come to Bolivia. We really like foreigners and our culture is really precious for us. So you're welcome to come because Turkish novels are really famous. So all the people on the street and the sellers are going to be really happy to have you. Thank you so much for today. Thank you so much for today. Görüşürüz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. La Paz'a gitmeye çalışıyorum. Bolivya'da grev varmış. Ana yolları kapatmışlar. Bazı şehirler arası ulaşım yokmuş. O yüzden ben de böyle bir minibüs ayarladım. Normal fiyatın 6-7 katına ayarlayabildim. Normalde 30-40 Bolivianos'a ulaşabiliyordunuz La Paz'a. Ben Cochabamba'ya gitmiştim Valle Grande'den sonra. Oradan 30-40 peso, 50 peso yani Bolivianos'a ulaşabiliyordunuz bir şekilde La Paz'a. Ama ben yol kapalı olduğu için 200 peso ödemek zorunda kaldım. Dağ yollarından geçiyoruz, köylerden geçiyoruz. Köylüler de yolları kapatmışlar ama böyle her kilometre başında yolu kapatmışlar. Geçen araçlardan para istiyorlar. İşte 10 Bolivianos, 5 Bolivianos, 2 Bolivianos ne koparabilirse.
Daha demin çocuk plakaları polise ihbar etti galiba. Ücret ödemediler diye. Ne olacak bir fikrim yok. Birkaç saatlik yolu 7-8 saat gibi bir sürede gideceğiz. Yani Bolivya'da normalmiş bu. Bak orayı da kapatmışlar. Bolivya'da bu grevler gayet normalmiş. O yüzden insanlar sık sık dağ yollarını kullanmak zorunda kalıyormuş. Öyle olunca tabii buradaki yerliler de durumu biliyorlar. Yolları kapatıyorlar. Gelen araçlardan ücret talep ediyorlar. Bak mesela taşlarla kapatmışlar yolları. Ben de video çekmeyeyim dedim ama olaya denk geldik. Guarda tu video. ¿Por qué? Prohibido grabar. Shh. Ya. ¿Qué? ¿Por qué estás grabando? ¿Ah? Estamos en bloqueo ya antes de celular. Es que allá igual, es que él es extranjero y tal vez Sí. grabar extranjero. Prohibido, ya estamos en bloqueo, pues. Sí, sí, Vos dale, ¿Cuántos cinco estás borrando? vos dale. extranjeros pues.